Bu vlogumuzda Amerika'nın en güneyine iniyoruz. Hoş geldiniz. Günaydın. Şu anda Islamorada. Aslında okunuşu biraz farklı. Islamorada gibi bir şey olması lazım. Evet, Islamorada gibi bir yer ama ya ben Islamorada diyorum. Ve burada ilk olarak bizi 9 metrelik bu İstokos heykeli karşılıyor. Burası hemen yolun kenarında bir hediyelik eşya dükkanı. Görenlerin ilgisini çekiyor. Çoğunlukla insanlar durup burada fotoğraf çekilip hediyelik eşyalarını alıp devam ediyorlarmış. Şu anda biz yola koyuluyoruz. Geç kalmak istemiyoruz. Saatimiz 9:28. Hızlıca o zaman devam edelim. Şu anda bir nolu karayolu diye geçen bu karayolundan geçiyoruz. Burası dünyadaki en etkileyici ve fotojenik yolculuk rotalarından bir tanesiymiş. Yaklaşık 182 kilometrelik yol 42 köprüyle 44 adayı birleştiriyor. Şu an gene bir adadan diğerine geçiyoruz bu köprü sayesinde. Ve şu anda mesela sol tarafımız Atlantik Okyanusu ve Florida Körfezi iken sağ tarafımız ise Meksika Körfezi, yeni adıyla Amerika Körfezi olarak adlandırılıyor. Ve burada irili ufaklı birçok ada var. Görüyorsunuz ileride de birçok ada var. Yaşam olan, olmayan birçok ada var. Ama tabii Key West'e giderken 44 adayı birleştiren 42 köprüyle birlikte Key West'e doğru gidiyoruz. Neden bu Key West rotasını yapıyoruz? Çünkü Amerika'da yani yapılacaklar listesinin içerisinde yer alan bir rota burası. Key West, Amerika'nın en güney burnu, en güney ucu. Bu nedenle biz de hazır Florida bölgesinde olduğumuz için bu rotayı yapıp bu yolları ve buraları görmek istedik. Şu anki manzaralar oldukça güzel. Çok güzel. Yolun görüntüsü. Sadece bu yol bir gidiş bir geliş ve aslına bakarsan çok uzak. Yani sadece Miami'den buraya gelmeye kalktığımızda 3 saat civarında. Sabah 6'da yola çıktık ve şu an saatimiz 9:50, hala varamadık. Yaklaşık olarak 1 saat 37 dakika yolumuz görünüyor. Bu nedenle uzun bir rota. Bir de diyorlar ki bu rotayı akşam tercih etmeyin. Genelde gündüz gelin. Çünkü yolda ışıklandırma çok az ve ürkütücü yol. Yani sağın okyanus, solun ayrı okyanus. Böyle sadece araba gidiyor. Allah korusun bir an dalgınlığına gelse büyük tehlike yani. Bir okyanusun içinde bulabilirsin kendini. Şu anda Seven Mile Bridge üzerindeyiz. Bu köprü 7 mil uzunluğunda, yaklaşık 11 kilometre ve yapıldığı 1982 yılında dünyanın en uzun köprüsüymüş. O zaman çok popülermiş. Şu anda bakın eski köprü sağ tarafımızda. Yeni köprünün üzerinden ilerliyoruz ve sağ tarafımız Amerika Körfezi, sol tarafımız ise Atlas Okyanusu. Bu iki okyanusun üzerindeki köprüyle gidiyoruz. Rota oldukça güzel ve tam bu köprüyü bu rotanın en ikonik, en güzel yeri olarak söylüyorlar ve gerçekten bence de öyle. Bakar mısın manzaraya ya? Bu da eski köprü galiba. Muhtemelen eski köprü buradan gidiyor. Ürkütücü Yalnız gerçekten. ben sadece şunu anlayamadım. O karşı köprünün sanki üstü ana yol, altı tren yolu gibi mi? Yok. Hayır canım. Değişik. O kadar. Evet, üstü yol. Hatta şuradan çökmüş yol. Eski yol. Şurada bir vlog çekmemiz yok mu şuralarda gezip? Oralarda ben... tutuklandılar falan. Bakın şuraya. Zaten bu bağlantısını kesmişler. Muhtemelen fırtına falan geçtiyse o yıkmıştır bence. Artık resmen Key West'e giriş yaptık ve ilk noktamız burada bir taş var. Bir anıt taş gibi. Anıt burun, yani Key West'in en güneyi. Buradan 90 mil ilerisi Küba'ymış. Öyle olunca buraya böyle bir turistler için şey yapmışlar. Aslında köşe nokta tam bir burun. Yaklaşık olarak 140 kilometre sonra Küba, hatta gece Küba'nın ışıklarının buradan göründüğü söyleniyor. O kadar yakınmış. O yüzden burada sürekli border polisleri de burayı kontrol altında tutuyormuş. Fotoğraf çekilmek için sırayı bekliyoruz. Bu ikonik noktada fotoğrafımızı çekilip devam edeceğiz. Both of them. Thank you.
Şu anda ilk hedefimizi tamamladık. En güneyde fotoğrafımızı çekildik. Şimdi bu Key West'i gezmeye başlıyoruz. Plaj. Şu anda hemen o noktanın az altında olan bir plaja geldik. Genellikle buranın plajının böyle taşlık olduğunu söylüyorlar ama burada kum var. Belki de yapay kum olabilir, yani kumla besliyor olabilirler burayı. Olabilir ama çok pis. Burada suya girilmez Evet, ki. yani bence de çok temiz değil. Çok temiz değil. Hiç temiz. Hiç temiz değil. Çok değil. Ama ileride kano yapanlar var. Bu bölgede kano kiralıyorlar, jet ski kiralıyorlar. Böyle aktiviteler var. Eğer ki vaktimiz kalırsa biz de bu aktivitelere katılmayı düşünüyoruz. Genel olarak görüntü falan çok güzel. Bir de en güney uç olduğu için böyle farklı bir değeri var buranın. Bu arada buradaki bir kafenin menüsü. Bir seçenek yok zaten. Çok bir seçenek yok ama fiyatlar çok pahalı değil. Değil. Yani fiyatlar normal. Kokteyller mesela 14 dolara kokteyl var. Yine 13 dolara içecekler var. Yemeklerde 18 dolar civarında, 15-18-20 dolar civarında. Biz hala Türk zihniyetiyle düşünüyoruz tabii. Hani böyle bir yere gelince diyoruz ki fiyatlar katlanır, çok pahalı olur Turistik ama yer falan. öyle değil. Ama güzel, sokaklara bakar mısınız? Muhtemelen bu helikopter de sınır güvenliği ile alakalı geziyor. Bu bölgede devriye atıyor olabilir çünkü kapıları açık, askeri bir helikopterdi. Bu bölge bu sınır konusunda gerçekten korunan bir bölge olduğu söyleniyor, denizden özellikle. Bu arada adada gerçekten park sorunu var. Her adada olduğu gibi. Yol kenarı parklar en ucuz parklarmış. Saatliği 6 dolardan başlıyor. Bazı parking lotları var. Oralarda en pahalıları. Yaklaşık 9-10 dolar saatlik olarak ücret çıkıyor. O yüzden yol kenarı parklar daha iyi. Herhangi bir yerde konaklayacaksanız o otelin park yerinden de faydalanabilirsiniz. Tabii konaklamanızı ayırmadan önce otelin ya da konaklayacağınız yerin park detayında teyit etmenizde fayda var. Ama çoğu insan buraya özellikle konaklamalı geliyorsa otele park edip scooter, bisiklet ya da motosiklet kiralayan yerler var. Oralardan motosiklet kiralayıp sabahtan akşama kadar adayı geziyorlarmış. Bu video içerisinde onların da fiyatlarını göstereceğim, kiralama fiyatlarını. Şu an bir yemek molası veriyoruz. Hava çok sıcak. Aşırı sıcak. Evet, bir yemeğimizi yiyelim, ondan sonra devam edeceğiz. Bulduğun restoran ne restoran canım? Daha önce Burası Blue Haven diye. Bilmiyorum, çok önermişler. Bu restoranı mı? Hayır. Normal restoran burası. Tamam, o zaman bir yemeği halledelim ve devam edelim bakalım. Mekana geldik. Bu mekana gelmemizin nedeni aslında açık hava olması ve böyle doğal bir ortamının olması. Aynı zamanda az önce girdiğimizde müzik vardı. Şu an müzik Birde maalesef bitiyormuş. bitti. Öğlen birde bitiyormuş müzik. Bu nedir canım? Egg Benedict. Şirimpli. Şirinple birlikte yumurta gibi bir şey Evet. yapmışlar. Altında ekmek var. Egg Benedict. Üstünde yumurta. Aralarda da şirimp var. Bunu deneyeceğiz. Bir de tabii ki buranın en meşhur Ama tatlısı çok key lime söyledik. kabarcık değil mi? Key Çok lime. güzel. O zaman hemen bir taste'e başlayalım bakalım. Kesince falan yumurta Aynen. Akıyor. aktı. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Tadını çok merak ediyorum. Umarım güzeldir. Güzel. Güzel mi? Dilara dayanamadı. Key lime'e geçti bile. Nasıl key lime? Çok güzel. Burası köpük gibi. Farklı. Evet, O güzel. Publix'ten aldıklarımız gibi değil. Alakası yok. Oldukça güzel. Aynen. Valla çok beğendim. Şu an bak daha da yoğun bir şekilde o lime tadı gelmeye başladı. Gayet güzel yapmışlar. Şimdi o yemekten çıktık, toplamda tiple beraber 42 dolar ödedik. Toplam 34 dolar civarına geldi o menü. Şu anda şöyle bir meşhur ev var. Ernest Hemingway mi? Meşhur bir yazarın evi. Bu Çanlar Kim İçin Çalıyor diye meşhur bir eser var ya, onu yazan kişi. Bu evde 1931 ile 39 yılları arasında yaşamış. Hatta bu yazarın 6 parmaklı bir kedisi varmış. Bu evin bahçesinde de 60 tane kedi varmış. Bu kediler o kedinin soyundan geldiğini düşünüyorlarmış. Sonrasında da bu evin bahçesine özel bir havuz yapmışlar. Bu havuz da 1930 yılında 20.000 dolara yaptırmış. Buranın ilk havuzuymuş herhalde. Key West'in İlk özel havuz, evet. Ve yazar, yani kitaplarını burada yazmış. Ondan dolayı böyle manevi bir değeri var evin. Birçok ziyaretçi buraya geliyor. Giriş ücreti de şu an için 19 dolar, çocuklara 7 dolar. Pahalı yani 19 dolar. Bence çok pahalı. evet, bir tık. Hemen tık bunun mı? karşısında da bakın şurada deniz feneri var. İsterseniz bu deniz fenerinin üzerine çıkabiliyorsunuz. O deniz fenerini de gösterelim hemen.
Buradan deniz fenerine çıkıp gezebiliyorsunuz. Şu an için yetişkin $17, gençlere $9 bir giriş ücreti var. Eğer ki denizciliğe merakınız varsa buraya gelip deniz fenerinin üzerine çıkabilirsiniz. 1825 yılında yapılmış. Sonra 1846'da Hurricane geçmiş. Sonra 1848'de Tekrardan yapmışlar. Burada da bu deniz fenerinin en can alıcı noktası, normalde buraya erkek Michael adında bir adam atanmış ve eşiyle birlikte gelmiş. Eşi deniz fenerinin ufak tefek işlerini yapıyormuş. Tabii bu Michael rahatsızlanınca vefat etmiş, eşi burada kalmış. Eşi tüm görevi üstlenmiş. Demiş ki ben zaten eşimle birlikte bu işleri yapıyordum, biliyorum ve bu görevi üstlenerek devam ettirmiş. Yazılarda deniz feneri işinin gerçekten zor olduğu, erkek işi olduğundan bahsediliyor. Bu nedenle kadın bu işi üstlenip yıllarca devam ettirdiği için takdir toplamış ve ABD'de böyle önemli bir noktaya gelmiş bu deniz feneri. İlk kadın bekçinin olduğu deniz feneri olarak söyleniyor. İsterseniz 88 basamağı çıkarak gezebiliyorsunuz. Genel olarak bu adanın key lime'ı meşhur. O tatlısı. Küba kahvesini öneriyorlar. Küba kahvesini çünkü Küba'ya burada yakın deneyin olduğu diyorlar. için Küba kahvesini ve Küba yemeklerini öneriyorlar. Daha güzel olduğunu söylüyorlar. Yani Denizde- Miami'de de çok var ama Ama ada gerçekten güzel. Bu şekilde müzeler var. Ama biz genel olarak böyle çok müze meraklısı maalesef değiliz. Yani olamadık. biz genellikle böyle anı yaşayıp, Yemek yiyip yemek yiyip, gezip, insanları izleyip, böyle oranın kültürünü Böyle boş anlamaya boş çalışıyoruz. dolaşmak. Bir de biraz daha böyle tik atma mantığındayız biz. Hani burayı gezdik, noktalara gittik gibi. Evlerin, müzelerin içini de tabii ki araştırırken videolarını vesaire muhakkak izleyip Bak şu içeriğine çiçek bakıyoruz. çok güzelmiş. Ama gerçekten buranın doğası, sokaklara bakar mısınız? Çok güzel. Bu arada bu scooter parkları da ücretsizmiş. Eğer scooter kiralarsanız bu parklar scooterlar için ücretsiz. Arkadaşlar bakın burada şöyle de bir detay var. Hemen Dilara size bir trik paylaşsın. Şimdi bu dual loop ücretsizmiş. Belediyemizin umumi izni. Evet. Bakın rotası da çok Bütün güzel. Yani turistik gezilecek. noktaları gezdiriyor. Yani bir sürü var. Atıyorum açık arabayla gezdiren, ne bileyim İngiltere'deki o kırmızı otobüs gibi bir sürü turistik şey var. Ama bu ücretsiz. Bazıları Diğerleri ücretli, 10 dolar, bu 15 ücretsiz. dolar civarında. Ama bu tamamen komple bedava. Aynı noktaları bu da geziyor. Tek fark efil esmiyor da belediye otobüsü içinde geziyorsun. Evet gibi. Rota çok güzel. Bunu da değerlendirebilirsiniz ücretsiz gezmek istiyorsanız. Bu arada bakın bir tane örnek olarak dual lock geçti ve Tam belediye otobüsü. Tam Ama belediye otobüsü. klimalıydı. Evet, Bence evet. içi serin görünüyor. Bence de içi serin görünüyor. O yüzden değerlendirilebilir. Sadece arabayı park edin. Gerisini düşünmeyin arabayı park ettikten sonra. Yalnız hepsi 1 dolar. Kafenin adı 1 dolar. Kafenin adı ne? Gerçekten yok. Bilmem yok. Bence 1 dolar olmalı. Ability şu galiba. Nerede bir yerde biz bırakmıştık Türk lirası imzalayıp. Milano'da mıydı? Evet. Onun gibi Burası da ama burada muhtemelen. 1 dolar herkes imzalıyor. Olsun $1 $1'dır. Bir Bence sürü de. dolar vardı. Binlerce dolar var yani. Havaları da asılı. Değişik bir mekan yapmışlar. Ama bak buraya girelim. Cookie'ci. Seviyorsun. Güzel görünüyor. Vallahi evet gayet güzel görünüyor. Gel bakalım hadi. Ben de merak ettim. Başka şansın yok tabii ki. Oo, içerisi çok güzel kokuyor. Vay canına. Lan Nutella mı acaba? Peanut mı? Peanut ve Nutella olabilir. Ama içerisinin kokusu gerçekten müthiş. Var mı artıran? Dondurması da var. Yok hiç Artıran mı? dondurmaya girmeyelim ya. Ama kukileri güzel duruyor. Evet bak bu. Ne acaba? Aa, peanut butter. You like peanut butter? Yeah, we like, but I'm not sure about the taste. Can we try? Abi sadece test istedik. Abi komple verdi. Ne güzel. Abi biz insan gibi yiyoruz ya. Bu kadar büyük vermene gerek yok ki. Bu da güzel. Kurabiyenin üzerine ağır gelir mi acaba? Bitiremeyebiliriz ama. O zaman bunun üstünden alalım, tamam. I get one of this. Yeah, for here. Evet, biz bu kurabiyeden aldık ve şu an deniyoruz kurabiye ile birlikte. Altında cookie daha güzelmiş. Ne kadarmış? 13 dolar. Yani Pahalı. pahalı evet. Ama kurabiyesi daha güzel. Kurabiye tek başına daha ucuzdur. Böyle mükemmel mi? Bence Değil. Keygarn daha güzeldi. değil, evet. Biz sadece merak ettik, girdik denedik ama yalan söylemeye gerek yok. İlla vlog çekeceğiz diye "Aa burası çok güzel" falan demeye gerek yok. Yani kurabiye seviyorsanız sadece kurabiyesini alın. Yani bu yine karıştırmayın. How are you guys? Good. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey, yeah. Wow. Okay. You're a long way from home. Yes. Okay, so a little bit of history. There was cigar factories were a big industry.
Bir dakika anlat bakalım evi. Anlat bakalım evi. Şimdi evi bu 1800'lü yıllarda Küba'dan bu adam buraya geliyor 16 yaşındayken. Sonra burada ticaret falan yapmış. Buranın sonra da Florida'nın en zengin adamı olmuş. Burada hurricane geçmiş 1800'lü yıllarda, Havana Hurricane diye. Şehirde sadece 6 mı 7 mi ne bina ayakta kalmış. Her yeri yıkmış. Bundan bir süre sonra da bir adam burada yangın çıkarmış. Şehrin %60'ını yakmış. Burada görülen evlerin hepsi 1900'lü yıllara doğru yapılmış. Yani 1800'lü yılların sonlarında yapılmış. Eski kalandan kastı 1800-1700'lü yıllardan kalan. Buradaki asıl hurricane'den, afetten ve yangından kurtulan sadece 5 tane yapı var diyor. Bunlardan biri de bu ev diyor. Evet, 5 değil 6. 6. Sonra 2 tane büyük felaket olunca belediye ne demiş ki size demiş $10.000 veriyorum. Herkesi buraya çekmeye çalışmış. Çünkü insanlar buradan gitmiş. Kimse kalmamış. Parayla insanlar çekmeye Sonra çalışıyor. kişi başı $10.000 mı, ev başı mı $10.000 mı ne bir para vermiş insanlara ki bir yere alıp restore etsin diye. Ama o 1800'lü sonları düşünürsek $10.000 iyi paradır bence yani. Bir de buraya insanlar gelsin diye $10.000 bir de üf. Aynen. Sonra bu adam bu evi almış. Sonra bunları restore etmişler. Bu adam aslında Pensilvanyalıymış. Sonra adam Pensilvanya'ya dönmüş. Adam Pensilvanya'ya dönünce bir tren kazası geçirmiş, ölmüş. Kadın kill dedi. Öldürdüler herhalde. Bilmiyorum. Olabilir. Sonra adam ölünce de karısı bir daha buraya gelmek istememiş. Sonra da burayı bağışlamışlar. 20 dakika içeriği anlattı gerçekten kadın. Çok iyi, çok tatlı. Aa, bu Ücretsiz, arada free olarak adam burayı gezdiriyor, anlatıyor. O kadar zenginmiş ki çatal bıçak takımlarını Tiffany'ye yaptırmış. Evet. Yani hani bu O mücevher yıllarda. mağazası olan Tiffany var ya ona. 1900'lü yıllarda Evet, yani. inanılır Değişik bir gibi ev. değil yani. Güzel ama en tarihi 5-6 yapı varmış. Onlardan bir tanesi de bu evmiş. Gelirseniz ücretsiz bir şekilde gezdiriyorlar. Bilginiz olsun. Kapıda zaten free tour yazıyor. Sadece çıkışta bağışlatıyorsunuz. Bence daha güzel. Yani o da hani da bağış öyle gibi bağış, yani yani evin atabilirsin, onarılması atmayabilirsin gerekirse o paralardan evi onarıyorlar muhtemelen. Bu trenin bileti de burada Old Town'da satılıyormuş. $43. Aha tren gitmiş. Az önce burada tren vardı. $43 kişi başı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürüyormuş. Birçok noktayı da böyle turistik noktayı gezdiriyormuş. Şu anda Old Town'dayız. Bu bölge komple Old Town olarak geçiyormuş. Burası Miami'den 3-4 derece daha yukarıdaymış. Her zaman diyorlar ki Miami'den daha sıcak olur. Miami'den sıcak, cehennemden hallice. Evet, gerçekten çok sıcak ya. Çok sıcak. Sanat müzesiymiş burası. Dilara sıcaktan yandı. Çok sıcak. Perişan. Burası Florida'ya göre her zaman daha fazla sıcak oluyormuş. O yüzden şu an piştik. O sanat müzesinin giriş ücreti değil. Yetişkin için $17, yerli için $13, gençler için de $9'mış. Bu arkamdaki sanat müzesinin hemen karşısında bakın şurada Mel Fisher adında bir müze daha var. Hazine avcısı Mel Fisher'ın hikayesini ve aynı zamanda köle ticaretini anlatan bir müzeymiş. İkinci katında köle ticaretiyle alakalı eserlerin olduğu, gemilerle, gemi batıkları ve Mel Fisher'ın bulduğu hazinelerle alakalı eserlerin olduğundan bahsediliyor. O müzeye de giriş ücreti gene $17. Yani bu adada da oldukça fazla müze var. Müze gezmeyi seviyorsanız bu adada oldukça keyif alırsınız. Ama biz adanın dediğimiz gibi böyle güzelliklerini, yapısını görmek için şu anda adayı gezmeye devam ediyoruz. Burası böyle biraz daha böyle şirin bir kasaba tarzında. Güzel ama yani burada gerçekten çok bir şey yokmuş ya. Evet. Yani insanlar diyordu, Key West'e de gitmediniz mi? Key West'e gitmeniz lazım diye. Ama Key West'e de böyle her yerden horoz sesi geliyor. Bir kere gelip buraları görebilirsiniz ama göreceğiniz zaman da müzeler. Yani çok tatlı bir beklenti gerek yok. Evet, tatlı bir kasaba, ufak bir kasaba. Bu Sakın şekilde yazın zaten gelmeyin. Ha, yazın, Kışın gelin. Ocak, Aralık. şu an Mayıs 15'teyiz. Hava sıcaklığını görebiliyor musun sen? 32. Ama 32 değil bence Yani daha fazla güneş yani. altı daha sıcak.
Şimdi Old Town'daki bu restorana girdik. Burada sadece bir tane yemek söyledik ortaya. Küba yemeğini denemek için. Bu arada ortaya da böyle tost gibi bir şey geldi. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bildiğin sarımsaklı mı? Kokuyor. Bunlar da her şeye sarımsak atıyorlar arkadaş. Yani ben hiç Ekmek işte. alışamadım sarımsak olayına ama. Ekmek. Ha, sadece Bunu yiyorsun herhalde. ekmeği kızartmış getirmişler. Çok bir esprisi yok o zaman. Nasıl bir yemeğimiz gelsin bakalım, yemek nasıl? Aynen. Oldukça hızlı geldi. Bu kadar hızlı beklemiyorduk Evet. ama şimdi bir tadına bakalım yani. Şu Kaç dakika et, sürdü? 5 dakika sürdü mü? 5 dakika sürmedi ya. İmkansız. Aynen, çok çabuk geldi. Biz de şaşırdık. Hazırdır belki, Şu ısıtıp getiriyorlar. galiba tavukla birlikte hazırlanmış bir pilav. Bu et domatesle, biberle hazırlanmış. Bunların sürekli kullandığı Siyah fasulye. siyah fasulye ve patates. Bir tadına bakalım. Güzel mi? El sote. Et sote. Yo, bizim lezzeti, Vallahi. bizim tada yakın mı? Aynı. Vallahi ama. Bayramlık el sote. Bakayım, ben de merak ettim. Ben şöyle sadece bir etin tadına bakmak istiyorum. Oha. Bildiğin el sote. Biz Kübalıymışız da haberimiz Harbi yokmuş. bisküvalı olabilir miyiz ya? Şu et var ya, direkt bizim et ya. Pilavın tadını merak ediyorum. Pilav da fena değil. Bence bu da güzel. Tavuk Ya. sulu. Ben diyorum bak, buraya gelirseniz Küba lezzetleri bence bizim tatlara çok yakın. Benziyor. Çok ilginç. Aynen. Ben de şaşırdım. Aç olsam var ya, ben bunu silip süpürürüm. Bence beğendim. Vallahi çok güzel yemek. O zaman Bence biz de. yiyelim. Gezimize devam edeceğiz. Artık gezecek çok bir yerde kalmadı ama. Kalmadı. Belki Artık. yapabilirsek bir jet ski. Bir key lime deneriz burada. Hadi devam ediyoruz. Kadının bahsettiği ev burası. 1829. 1829. Yes. İşte meşhur yerde burası. O zaman girelim. Benim neyim eksik diyerekten. Çok güzel. Akşama kadar da burada sürebiliriz. Vallahi buz gibi içerisi. Oo, vallahi çok iyi. Şurada dondurma gibi olanları var. O dondurma gibi olanlardan bir tane alabiliriz bence. Bir tane öyle alalım, bir tane de böyle. Hi, how are you? Hi, how are you? Oo, oldukça da uygun tuttu bu arada. Thank you. 12.75. 12.75. Of course, thank you. Evet, burası oldukça meşhur bir mekanmış. O yüzden buraya gelip denemek istedik ve fiyatı da bence oldukça uygun. Yani bugün 13 dolar. içinde evet yediğimiz en uygun şey olabilir. Bakın, hem şu dondurma şeklini aldık hem de kek şeklini aldık. Bunun ve üzerinde toplamda lime 13 yok. dolar ödedik. Neden yok? Diğerinde lime var mıydı? Yoktu ama daha farklıydı. Bu daha farklı. Tabii ilk sen dene bakalım. Onun üzerinde bir kabuk gibi bir şey de vardı. Böyle kahverengi. Kabuk değil o, mereng. Dur ben de bir deneyeyim. Bence o daha güzeldi. Evet. Bu da şey. Publix'in key lime'ına benziyor. Evet. O kadar meşhur dediler ama o ilk yediğimiz yerin key lime'ı gerçekten daha iyiydi. İyi ki de yemişiz orada. Yoksa bilemeyecektik. Arkadaşlar bu da standart çıktı. İlk buna bakacağız. Bunu merak ediyorum. Böyle voltaya bandırmışlar. Bunlar çok basit yapmışlar. Nasıl? Bir tık daha iyi gibi ama Bakayım. galiba bitter kullanmışlar. Böyle. İlk yer çok iyiydi. Evet, ilk yer güzeldi. Oraya gidin, orada yiyin. Orada iyi. Canlı müzik de 1'e kadarmış. 1'e kadar gidin. Takılın. Arkadaşlar bu arada arabayı park ettiğimiz yere geldik. Burada scooter kiralayan bir ofis vardı. Oradan size scooter fiyatlarını da göstereyim. Devam edelim. Eğer ki sabahtan kiralarsanız daha avantajlıya geliyor. Örnek olarak 7-8 saat kiralamanızda 2 kişilik bir motosiklet 70 dolara gün boyu 7-8 saat boyunca sizin oluyor ya da tek kişilik 45 dolara kiralayabiliyorsunuz ya da golf arabaları kiralayabiliyorsunuz. Bunun avantajı motosikletlerin park alanları free. O yüzden parka para ödememiş oluyorsunuz. Biz scooter kiralamadık. Neden kiralamadık? Çünkü aracımızla geldik ve geldiğimiz saatten sonra çok fazla vaktimiz yok. Eğer ki siz burada otelde kalıyorsanız ve adayı böyle farklı yerlerine de gitmek istiyorsanız bence scooter alabilirsiniz. Key West içerisinde rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Ama bana sorarsanız o ücretsiz loop var. Loop'u da kullanabilirsiniz. O loop'la birlikte de gezebilirsiniz ama scooter fiyatlarını da bu şekilde göstermek istedim. Evet arkadaşlar, Key West vlogunu sonlandırıyoruz ama neden burada sonlandırıyoruz? Burada bir nokta bulduk. Jet ski kiralıyorsunuz ve jet ski ile Key West'in komple etrafını size gezdiriyorlar. Aynı zamanda bir noktada durup suya girmenizi sağlıyorlar ve çok eğlenceli bir aktivite. Aslında biz de katılmayı düşünüyorduk fakat şu an saatimiz 5:40. Bir sonraki tur 6'da başlayacak. 90 dakika sürüyor ve 90 dakika sonra geldiğimizde saat 7:30 olacak. 8 gibi biz yola çıksak 5 saat yolumuz var ve maalesef diyoruz ki çok yoruluruz. Ondan Aynen. dolayı bu tura katılamıyoruz. Ama siz gelirseniz bence burayı deneyebilirsiniz. Neden burayı öneriyoruz? Fiyat olarak normalde jet ski kiralama 90 dakika 160 dolarlardan başlıyor. Ama burada 120 dolara sizi 90 dakika boyunca bir grupla birlikte gezdiriyorlar. Bu nedenle bu noktayı öneriyorum. Birazdan gelecekler. Geldiğinde de jet skileri, insanları görebilirsiniz. Key West hakkında ne söyleyebiliriz? Bizim biraz beklentimizin altında çıktı Key Evet. West. Neden? Herhalde çok Bilmiyorum. beklentimizi yüksek tuttuk.
tuttuk. Galiba. Evet, gerçekten bildiğiniz bir köy gibi ama güzel. Yani ufak bir kasaba. Aynen. Ve tam burundaki bir kasaba. Genellikle gezilecek yerleri müzelerden ibaret. Evet. Müzeler ve pahalı bence. Çok Hava sıcaktı. Ondan dolayı tahminimizden de çok ayrı sıcaktı. bir yandık ve park sıkıntısı. Gerçekten bir park sıkıntısı var. Eğer ki gelirseniz bence en az bir gün konaklamalı gelin buraya. Evet. Ve konaklayacağınız yerin muhakkak park alanı olduğundan emin olun. Ücretsiz park alanı olduğundan emin olun. Öbür türlü sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü park konusunda sadece ben parka bugün herhalde 30-40 dolar civarında para ödedim. Sadece arabayı park ettiğim yol kenarındaki parka. O yüzden park konusunda hazırlıklı olun. Onun harici gelin. Akşam muhakkak güzeldir buranın. Mutlaka. Hava serinliyordur. Evet. Güzeldir. O zaman bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hadi Görüşürüz. Kendinize Bay iyi bay. bakın. Bizi takip etmeyi Ha, unutmayın. evet, bizi takip etmeyi unutmayın. Bakın o kadar çaba sarf ediyoruz. Bir takip eder ve beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın.